Girişimcilik Dünyası ile karşınızdayız. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Oğuzhan Aygören'le beraber artık Cuma değil Salı günleri yapıyoruz girişimcilik programını. Her Salı saat 1.30'da, saate de bakıyorum bir yandan. Saat 13.30, evet. Saat 13. Her Salı bu saatte efendim 1.30 ile 2 arası Oğuzhan Hoca ile beraber olacağız. Bugün Bülent Tekmen konuğumuz. İninal. Bayağı bir çalıştım ama yine elimden geldiğince ve Colendi kurucusu Bülent Tekmen. Neler konuşacağız bugün Bülent Bey'le olsa? Bugün aslında çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bankacılık sistemine erişimi olmayan veya bankacılık sistemine erişmek istemeyen çok büyük bir kesim var Türkiye'de. Ben ilk duyduğumda rakamı şaşırmıştım. Şimdi birazdan Bülent de daha fazla bilgi verir. Ama Türkiye'de yarıya yakın insan bankacılık sisteminde değil ve Bülent'in de girişimleri buna hizmet veriyor. Ben öncelikle Türkiye değil dünya diyerek bunu. Dünya, evet. Büyük düşünüyoruz. Evet. Daha büyük düşünmek zorundayız. Hani bizim en büyük bence avantajımız Türkiye 80 milyonluk nüfusuna rağmen tüm dünyada girişimcilik anlamında dünya standartlarında girişimciler ve girişimler yaratabilecek bir potansiyele sahip. Türkiye'de evet %40 bankacılık dışında kalan insan var ama dünyada da çok farklı değil. 2,5 milyar kişinin bankacılık ya da bankaya aksesi veya ulaşımı, erişimi yok. Bizim ilk 2011 yılında hayata geçirdiğimiz İninal, internette indirimli alışveriş kartı diye bir esasında Türkiye'nin ilk fintechlerinden bir tanesi. Şu an Çek Dejunür Multinet grubuna satıldı 2016 yılında. Bizim için çok değerli bir anlamı vardı. Neden? Biz faizsiz bankacılık diye esasında ihtiyacın farklı yerlerinden başlatmıştık işlemimizi. Fakat gerçekten ulaşım ve dijitalleşen dünyada şu anda baktığımızda parayı dijitalleştirmek veya online'da kullanmak, herhangi bir işlem için paranın transferini sağlamak büyük problemler ve 7/24 her an ihtiyacınız olan her dakika işlem yapabilmek kolay değil dünyada. Ama Türkiye'de biliyorsunuz bankacılık sistemi çok daha gelişmiş ve bizim esasında girişimlerin, finansal teknoloji girişimlerinin başarılı olmasının sebebi çok daha güçlü ve dünyanın en iyi futbolunun oynandığı yer İspanya'da, Londra ise oradan çıkan futbolcu iyi oluyorsa biz de burada esasında Türkiye'de çok güçlü bir finansal teknoloji altyapısıyla bankalarımızın, BDDK'nın çok ciddi regülasyonlarıyla dünyaya hazır hale geliyoruz. Ve Colendi ile en büyük hayalimiz de dünyada esasında şu anda İslami bankacılığın merkezi Londra gibi görünüyor. Bunu acaba İstanbul'a taşıyabilir miyiz? 2,5 milyarın üzerinde bankacılık dışında kalan insan var derken bizim gördüğümüz 1 milyarın üzerinde de esasında katılım bankacılığı hizmetlerinden faydalanabilecek ve dijitalleşen dünyanın artılarıyla fark yaratabilecek bir potansiyel olduğunu öngörüyoruz. Çok hızlı girdik. Direkt neyi konuşacağız dedin, çok güzel bir özet oldu aslında. Bir tane yönetici özeti oldu raporlardaki gibi. Şimdi bunu tekrar buraya geleceğiz ama girişimci kişilik olarak önce bir Bülent Tekmen kimdir? İstersen bir oradan başlayalım, devam edelim sonra. Tabii çok hızlı. Ve kurumsal hayat tecrübenize de maalesef binaen yok. Kurumsal olarak. Maalesef mi yok, iyi ki mi yok? Şimdi çok kısa bahsetmek gerekirse ben herhangi bir esasında şirkette çalışmadan hep kendi işimi yapmanın verdiği bir rahatlıkla mı diyelim yoksa... Yani mezun olur olmaz kendi işinizi mi yaptınız? Dayımın işiyle başladım diyelim. Dayımın yanındaydım. Ondan sonra da kendi işimle tamamen hiç herkesten bağımsız olarak kendi işimle başladım diyebilirim. Ve bu sıfırdan üniversitede esasında başladı. Üniversiteden arkadaşlarımla beraber dünya esasında internetin de 93 yılında daha internet yeni gelmişti hayatımıza. Ve o zaman online'dan bir şeyler getirip satabilme gibi hayallerin çok ötesinde sadece iletişim kurma vardı. Tabii. Yani bir şey satmak falan değil, sadece Amerika'da gördüğümüz bir ürünü buraya getirebilir miyiz seviyesinde iletişim kurarak başlamıştık. Ben Yıldız Teknik Endüstri Mühendisliğini bitirdikten sonra direkt esasında teknolojiyle ilgili danışmanlık vermeye başladım. Ve danışmanlık verirken de kendi işimi değil, freelance, daha doğrusu part-time çalışarak o işleri bir şekilde teknoloji bilgimi ve birikimimi farklı seviyelerdeki şirketlere danışmanlık vererek bir yere getirdim. Sonrasında eğitim sektöründe uzunca bir süre çok değerli arkadaşlarımla beraber çalıştım. Ve 2010 yılında finansal teknolojilerle ilgili esasında background'umuz veya bizim geçmişimizde en kritik işlerden birisi Mekanis'ti. Mekanis'i Türkiye'de kurmuştuk arkadaşlarımızla beraber. Hem kurucu hem de yatırımcılarından biriydim. Sonra da İninal fikriyle beraber Türkiye'de bankacılık dışında kalan insanlara bankacılık servislerini nasıl sağlayabiliriz diye bir yola çıktık ve daha o dönem BDDK'nın elektronik para kanunu ve dünyada esasında bunlar yokken PayPal gibi şirketleri Türkiye'de bu altyapıyla hayata geçirdiğimiz projelerle servis vermeye başladık. Peki ve şu an herkes bankacılık sisteminin içine girdiğinde sizin pazarınız ne olacak? Aslında bankacılık sistemine girmek mi yoksa bankacılık sistemini değiştirmek mi diye ben burada bir şey söylemek istiyorum. Çünkü Alipay gibi
Paytm gibi şirketlerden bahsediyoruz. Alipay bugün Çin'de VPay ile beraber, bunların ikisi de Çin merkezli şirketler, 8 trilyon dolarlık transaction'ı, daha doğrusu işlem hacmini kendi üzerlerinden geçiriyorlar ve geçtiğimiz dönem son 10 yılda en hızlı büyüyen şirketlerin tamamı bu fintech, finansal teknoloji şirketleri arasında yer aldı ve Çin'in en büyük bankasından daha fazla kredi verdi. Şunu demeye çalışıyorum, bankacılık sistemi ile esasında çok entegre çalışması gereken yapılar bunlar. Bizim de Colendi ile hayalimiz dünya çapında 1 milyar kullanıcıya ulaşabilecek bir teknolojik protokol hayata geçirmek ve bunu kredibilite ve dijital kimlik üzerinden bir finansal pasaporta çevirip katılım bankacılığı temelli esasında insanların ve bütün finans dünyasının kullanabileceği bir platforma Şimdi ulaşmak. aslında ben Gizem'in sorusunu şöyle bir yeniden ifade edip sormak istiyorum bununla ilgili. Birincisi daha temel, hani felsefi olarak aslında sormak istiyorum. Birincisi neden bankaya ihtiyacımız var? İkincisi bu bankaya erişimi olmayan insanlar niye bankaya erişmiyor? Yoksa hani yürüyüp gitmek kolay. Yani hani erişememesinin ve erişmek istememesinin bir sebebi olması Bir de lazım. orada şemsiye olan neden katılım bankacılığı, onu da Tamam, merak zaten bu ediyorum. sorunun cevabı gelecek orada. Muhteşem iki soru geldi. Esasında çok temel bir isterseniz adımla başlayalım. Şimdi özellikle şu an hepimizin elinde şu aletlerle, belki telefonla veya dijitalleşen bu dünyada her şeyi çok hızlı hayata geçirmek gibi bir imkanımız oldu ve bu maalesef bizim bir şekilde daha da hızlı ihtiyaçları çözmemiz gibi bir beklentiye sebep oldu. Bizim hayalimiz şuydu: 45 saniye içinde bir bankacılık hesabı şu telefonla açılabilir. Bunu Know Your Customer denilen müşterini tanımlama, anti-money laundering dediğimiz esasında farklı seviyelerdeki bütün kara para aklama metodları ve teknolojilerini veriyle izlemek çok daha mümkün. Ve bu verilerin artması ve hayatımızın her yerine girmesiyle bankacılık dünyasına ihtiyaç bence çok farklılaştı. Ve herkesin bankacılıktan çok esasında bu teknolojilere ulaşımıyla bu değişti. Neden katılım bankacılığı diyorum? Bill Gates'in çok güzel bir sözü var. Bankacılık büyük bir ihtiyaç ama bankalar gerçekten ihtiyaç mı? Banking is necessary but banks are not kelimesine söylemek gerekirse. Benim de inandığım bir şey var. Mesela çok basit, geçtiğimiz günlerde birkaç tane farklı katılımcı profiliyle konuştuğumuzda bankaya ben paramı herhangi bir faiz beklentisi olmadan koyuyorum. Ancak bununla ilgili bu beklentimi bir sonraki ay ihtiyacım olduğu zaman bankanın bana en azından faizsiz kullandırmasını istiyorum diyor. Çok basit bir ihtiyaç, çok beklenti olarak çok nötr bir ihtiyaç Peki ve şöyle, sağlayamıyor. çok kısaca böleceğim, Oğuzhan Hoca'nın da fikrini merak ediyorum. Yani bu dönemde gerçekten bu alanda Türkiye'de en azından Bülent Bey'in girdiği zamanda ne kadarlık girişim vardı, ne kadarlık yatırım vardı ve hani bu sürecin evrildiği yere baktığında bu alanda, sadece bankalar için söylemiyorum, bu ödeme sistemleriyle ilgili girişimler artıyor mu sence? Kesinlikle artmakta Yani zorunda zaten. Bülent Bey'e rakip demiyorum ama bu kulvarda Şöyle, yürüyenler için en azından. Şimdi şöyle, aslında finansal teknolojiler alanında, ödeme sistemleri alanında çok fazla şey ortaya çıkıyor. Mesela Türkiye'de banka arası kart merkezi, BKM, onlar da bir kampanya başladı. Doğru. Bay bay nakit diyorlar. Hani nakit kullanmayalım, her şey dijitale geçsin diye bir arayışları var. Onların da kendi çözümleri var ve bunu yapanlara da destek oluyorlar. Dünyada da çok örneğini görüyoruz. Mesela PayPal geldi çıktı. Her ne kadar hani vergi ödemiyor vesaire falan gibi şeyler söylense de bir boşluğu dolduruyor da aslında. Dünyada bu boşluğu dolduran başka startuplar da var. Yani ne boşluğunu dolduruyor? Dijital olarak artık biz çok basit bir e-mail adresi girerek, telefon numarası girerek, sadece gönder tuşuna basarak Ödemeyi para göndermek ve almak istiyoruz ve bu rahatlıkla dünyada varsa, hani o cin şişeden çıktı bir kere derler. Yani hani bir kere biz bu teknolojiyi kullandıysak artık kullanmak istiyoruz. Peki Geri dönüş yok bankaların artık. devreden çıkması önümüzdeki dönemde mümkün olabilir mi sizce? Ben bankaların asla hayatımızdan çıkacağına inanmıyorum ama bankacılığın görev ve rolleri değişeceğine inanıyorum. Özellikle finansal teknolojiler alanında şu an o kadar çok veri üreten cihazlar ve data veya bilgi üreten cihazlar kullanıyoruz ki belki şöyle söylersem çok daha mantıklı olur. Yani 500 yıldır esasında bankaların veya 1000 yıldır bankaların yaptığı en kritik şey risk analizi veya riskinizi anlayabilmek, doğru şekilde riski yönetebilmek. Şimdi riski yönetebilmek için de sadece finansal veriye baktığınız bir dikeyde çok yeterli olmadığını düşünüyorum. Özellikle kredinin 5K'sı denilen bir teknik hiç değişmedi. Ve o duruma baktığımız zaman insanların karakteri, kapasitesi gibi farklı parametrelerle incelendiğinde aslında insanların dijital olarak şu an ürettikleri veri
çok daha büyük bir veri ve buradaki bankaların sağladığı en büyük unsur da güven unsuru. Yani Bülent'in Oğuzhan'a hangi şartlar altında nasıl ve ne şekilde güveneceğini dijital olarak eğer bir matematiğe dökebiliyorsanız bence bu işte bankacılığın görevini belki farklılaştırabilir. Ve burada en kritik konu Oğuzhan'ın eğer bankada bir parası varsa ve bundan faiz getirisi elde etmek istemiyor, bunu farklı bir faydaya dönüştürecekse, mesela Bülent bir üniversite eğitimi almak istiyor. Biraz küçük Bülent diyelim, daha küçük Olsun'cum halimizde. öğrenmenin yaşı yoktur. Eğitimin yaşı yok. Eğitime başvurduğumda onunla Tamam. ilgili kazanabileceğim, gelecekteki gelirlerimi paylaştırabileceğim bir model eğer kurulabiliyorsa matematiksel bir formülasyonla, ki bizim şu anda yaptığımız tek hayalimiz bunu gerçekten. Ya katılım bankacılığının görevi bu mu burada sizin projenizde? Bizim projemizde bunu biz bir oyun hamuru gibi öngörüyoruz ve farklı seviyelerde kullandırılabilecek bir teknoloji parametresi olarak masaya koyuyoruz. Bizim gördüğümüz kullanım alanlarından bir tanesi bu. Bir başkası da çok basit anlamda bir... Ama yine bir faiz geliri elde ediliyor. Sadece o faiz gelirini kişi kendisi kullanıyor. Biz buna faiz geliri demeyelim, kar payı diyelim veya gelecekteki getirilerinden paylaşım diyelim. Hizmet Burada bedeli. bu hizmet bedeli olarak görülüyor Ben bizim finansçı tarafta. gözüyle bakıyorum tabii ki. Çünkü bir faiz Süper. Şimdi geliri sonuçta. şöyle yapalım isterseniz. Bunu ikinci şapka olarak, evet, bir başkası da bunu bir faiz geliri olarak kullanabilir. Bir faiz beklentisiyle kullanabilir. Ama bizim buradaki bakış açımız, Anladım. bankacılıkla bu anlamda yarışmak çok realistik değil bir startup için, bir girişim için. Bu biraz aslında şuna benziyor. Hani Güzem, hani diyelim hani girişimcinin yatırımcıdan para istemesi. Yani normalde şey diyebilirsin, yatırımcı hadi bana para ver, ben bir şey yapacağım. Doğru. İyi de ne yapacaksın? Şimdi bankaya bence para yatırıp faiz almak buna benziyor. Yani kimse sana soru sormuyor. Para yatırdığın an önemli değil, karşılığını alacaksın. Ama bu modelde karşılığında sen ortaya bir şey koyuyorsun, ben bunu yapacağım diyorsun. O Mesela kanala yönlendirilmesinde aracı aynen. oluyor. Diyorsun ki ben aslında zaten bu Bülent Bey'le. amaçla kullanacağım. Sana gelen para da o amaçla kullanılması için geliyor sadece. Yani katılım bankasını belki diğerinden ayıran fark bu. En önemli farklardan birisi bence, çok özür dilerim. Orada bir şey daha Lütfen, eklemek istiyorum lütfen. izninizle. Şimdi normal şartlarda ben bir perakende satış noktası olsam, benim burada bir kart veya kredi kartını kullandırabildiğim bir post yazım olsa, bankada hesabı olan Oğuzhan'ın da elinde bir tane kredi kartı olsa, şu anda bizim aramızdaki bu güveni sağlayan bütün enstrümanları bankacılık hizmeti sağlıyor. Doğru mu? Normal şartlarda Doğru, oradaki doğru. kredi kartının da kredibilitesi ve kredi notunu Oğuzhan'a onun limitiyle veriyor. Bülent'e de buradaki işletmesindeki post yazıyla parayı tahsil edip senin hesabında şu kadarlık bir komisyon karşılığında vereceğim diyor. Bu bizim aramızdaki güveni sağlıyor. Eğer bu güven bunlar olmaksızın benimle Oğuzhan arasında sağlanmış olsaydı ve burada bir gelir esasında aracıları ortadan çıkartmaktan bahsediyorum. Evet. Katılım bankacılığı bunlardan bir tanesiydi felsefi olarak, ama esas Oğuzhan'la Bülent'in kendi aralarındaki bu ilişkiyi matematiğe dökerek bir güven protokolüne bağlayabilseydi, şu anda mesela biz elektronik olarak posta attığımızda onun teknolojisinde ne olduğunu bilmiyoruz. O postanın gittiğini biliyoruz. Bizim hayalimiz Colendi ile bu teknolojiyi bir fark yaratacak platform haline getirip Aslında blockchain teknolojisinden Tabii. bahsediyorsunuz. Aynen sen, değil öyle. mi? kesinlikle, ve biz bir blockchain girişimiyiz. Ve bunu Amerika'da çok değerli, çok iyi yatırımcılarla beraber yaklaşık 2 seneye yakındır geliştiriyoruz. Tüm gençlerin, şimdi Oğuzhan Hoca'nın da eminim çok sorusu vardı, daha süremiz de var, rahat rahat konuşabiliriz. Blockchain deyince bu dönemde gerçekten birçok gencin gözünde böyle dolar TL işaretlerinin döndüğünü görebiliyorum. Çünkü yani kripto para başka bir konu, blockchain tabii ki başka bir konu, ama nedense kripto parayla beraber yeni nesil gençler, yeni üniversitedeki gençler blockchain'i öğrenmeye başladı ya da öğrenmek istiyorlar artık, öyle diyelim. Bir ilgi doğdu. Ama daha başındayız herhalde. Başındayız. Açık konuşmak gerekirse benim gördüğüm teknolojik gelişimlerde bir mobil GSM'in nasıl hayatımızı değiştirdiğine bakarsak veya internetin bizi nasıl değiştirdiğine bakarsak, programlanabilir para en basit terminolojisiyle esasında kendi para birimi olan yapılar, bu anlamda double spending dediğimiz çifte harcamayı engelleyen bir mimari ve güveni sağlayan bir teknoloji. Çok eski bir teknoloji olmasına rağmen güzel bir esasında fark yaratacak bir kullanım amacıyla ve insanları da birazcık opportunist taraflarından faydalanarak, fırsatçılık demeyeceğim buna ama bir şekilde o insanların da kafasında yer etmesinin sebebi bu oldu. Ben nacizane şöyle bakıyorum ona, Bitcoin ya da diğer bütün o kripto paraları bir yere koyalım. İşin teknolojisine bakalım. Aynı şekilde 93 yılında işte internette ilk tanışan insanlar, 90'lı senelerde görenler, aslında bu 1970'lerde de kullanılan o DARPA'nın esasında çok küçük network'ündeki dünyayla şu an yaşadığımız şey çok benzerlik arz ediyor ve benim tahminim 5 yıl içerisinde çok farklı bunun kullanımlarını göreceğiz. Bizim mesela bir kripto paramız yok. Bizim blockchain girişimi olarak kullandığımız şey distributed ledger teknoloji dediğimiz o dağıtık mimarideki güveni
ve matematiği bir protokole dökmek ve bu protokolü her yazılımcının, her girişimcinin kullanabileceği hale sokmak. Bir marketing harikası olmaktan çıkarıp yani her şirket blockchain'le iş yapıyorum deyip kendini pazarlamaya çalışabiliyor bu dönemde. Ama işin altını doldurmak isterseniz o teknolojik altyapıyı kurmanız gerekiyor. Kesinlikle. Ve Ya aslında burada şu soruyu şöyle sorabiliriz. Blockchain olmasaydı da bu fikri de yine de hayata geçirebilir miydiniz? Blockchain olmasaydı muhakkak ve muhakkak 3 problemden dolayı çok başımız ağrıyor. neler Kişisel verilerin korunması. Kişisel veri dediğimiz zaman sizin kendi adınıza ürettiğiniz verilerin sadece sizin tarafınızdan erişilebileceğini bulmak ve sağlamak. Bu sadece şu anda bizim için yeterli bir problem. En son Facebook'un Cambridge Analytica veya Equifax'ın Amerika'da hack edildi. Bu çok basit bir parametre. Tamam, şimdi diğer ikisine geçelim. Sırf bu konuyla ilgili. Mesela bankalar bizim bütün kişisel verilerimize hakim şu anda. Bu bizim için nasıl bir risk doğuruyor? Veya bizim bilgimiz olmadan bankalar kullanıyor mu bu bilgileri? Yani Facebook bir risk doğurdu mesela. Facebook doğurdu ama bankalar Bankalar da bankalara doğurdu. güvenip... HSBC örneğinde olduğu Evet. gibi değil mi? Çok güzel örnekler. Evet, Şimdi tamam. bir şekilde merkezi bir sistemin maalesef hack edilmemesi diye bir dünyayı herhalde hiçbirimiz savunamayız. Bu Facebook'ta olsa, Google'da olsa, aklınıza gelen dünyanın en büyük markaları da olsa bir tek noktadan eğer bir bireye bağlı ve bir merkezi serverda tutuluyorsa bu verinin tabii ki çok zor olsa da imkansız olmadığını biliyoruz. Biz burada kriptografi yani esasında şifreleme teknolojilerinin doğru kullanılması durumunda ve sadece sizin erişebildiğiniz bir özel anahtarlama teknolojisiyle açılabildiğinde şu ana kadar crack edilmeyen tek blockchain esasında Bitcoin blockchain öyle baktığınızda double spending dediğimiz o çifte harcama probleminin çözüldüğü versiyon. Birçok Bitcoin hesabından paralarının çalındığı değil mi? Asya'da birçok örnek vardı. Onlar Japonya'da, merkezi Çin'de. biraz evvel söylediğimiz gibi dediğiniz gibi esasında Hep gördük çünkü yani FT'de Financial Times'ta değil mi? New York Times'ta işte Bitcoin'ler çalındı, yine çalındı diye. yine çalınmaya da devam eder. Ne zamana kadar? Eğer bu Bitcoin'lerin veya herhangi bir kripto dünyasındaki o blockchain'deki adresi siz birine vermezseniz. Şimdi bu çalınan merkezi borsalardaki her yapı esasında ben bütün kimlik bilgilerimi, her şeyimi bir merkezi şirkete veriyorum. Ve o şirketin merkezi veri tabanı hack edilerek benim bütün asetlerim veya dijital bilgilerimle beraber Bitcoin'lerim çalınıyor. Böyle baktığımız zaman temel mantığa aykırı diyorsun. Zaten dağınık olması lazım. Dağınık olan bir şey merkezi bir yapıya bağladığında gene kırılgan aynı hale geliyor. Ve Konu burada asıl konu merkez yapıya bağlı olmaması mı? dağıtık gerekiyor? yapıda kesinlikle distributed ledger teknolojiyi gerçek anlamda bir blockchain'de kullanmaya Tamam, dayanıyor. bu birincisi dedik. Diğer ikisi neydi? Kişisel veriler bence yeterince önemli olsa da ikincisi biraz evvel söylediğimiz gibi bu güven mekanizmasıydı. En kritik konu benim ben olduğumu ve bir şekilde bu bilgilerin bana ait olduğunu ve geçmişe dönük izlenebildiğini. Yani burada bir değişiklik yaparsam bu değişikliğin her türlü kayıt güncellemesinde herkeste tanımlanmış olmasını net bir şekilde gösterebilmek. Bu ikincisi yani bir güven mekanizmasını kurmak. Benim için üçüncüsü de dünyanın en zeki insanlarının ve en zeki mühendislerinin aynı anda aynı şeye kafa yormasıyla oradaki teknolojik bariyerlerin çok farklı yere taşınması. Şu anda aklınıza gelen çok ciddi bir entelektüel sermaye bu teknolojileri geliştirmek üzere bildiğimiz Google gibi, Facebook gibi şirketlerden ayrılıp blockchain startuplarına veya kendi startuplarını hayata geçirmeye başladılar. Veya çok daha büyük örnekler vereceğim. Gayrimenkul sektörü, enerji sektörü gibi farklı sektörlerde sadece finansal teknolojiler değil, farklı sektörlerin de esasında burada fark yaratabilecek uygulamaları ön plana çıkmaya başladı. Bizim gördüğümüz aracıların ortadan kalktığı bir dünya, teknolojik gelişmelerle beraber doğru kullanılan bir uygulama yapılması, hayata geçirmesi durumunda milyonlarca insan önce kullanmaya başlayacak, sonra da çok hızlı bir şekilde milyarlara yayılabilecek örnek uygulamaların çıkmasıyla blockchain veya bu dünya değişecek diye düşünüyoruz. Biz de o yüzden zaten açık kaynak kodlu bir teknoloji şirketi olarak Latin Amerika'dan Indo-China dediğimiz Endonezya'ya, Çin'e kadar giden bir yelpazede, Afrika'dan Orta Doğu'ya birçok farklı yazılımcı, girişimci ve startupla beraber çalışıyoruz. Peki şu anda hani bizi izleyenler şu an diyelim bir tane esnaf dediğiniz gibi veya katılım bankasına faize para yatırmak istemiyor veya parasını değerlendirmek istiyor. Ticaret yapmak istiyor, taksitle alışveriş yapmak istiyor, bir sürü şey. Peki Colendi'yi kullanarak nasıl hayatına değer katabilir? Nasıl erişebilir? Biz
2019'un ilk çeyreğinde hayata geçireceğiz. Şu anda henüz hayata uygulamamızı. geçmedi. Şu anda teknolojiyi kullandığımız test aşamasındaki hayata geçtiğinde. hayata geçtiği gün itibariyle bir Şu uygulama. an başvuru vesaire de yapılamıyor değil mi? Şu anda başvuru yapılabiliyor ama sadece yazılımcılar ve teknolojiyle ilgili girişimlerin iş ortaklarının başvurabildiği ortakları, bir anladım. noktadayız. Biz B2B teknolojimizi kullanıcı tarafına geçmediniz. daha geçmedik. Henüz son kullanıcıların hayatına dokunmaya başlamadık. Büyük firmalarla ortaklığınız var. Var. Çok fazlasıyla iş ortağımız var. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok farklı şirkette çalışıyoruz. Bu arada küçük bir örnek bilgi vereyim orada. Ethereum'un ilk esasında kullanımının maksimum sayıda olduğu farklı ürünlerden çok başka bir değer önerimiz var bizim. Bizim iddiamız gerçek hayata dokunan bir uygulama yapmak. Yani birkaç ay sonra siz App Store'lardan uygulamalarınızı indirip kendi kimliğinizi yaratıp kendi kredibilite notunuzu verdiğiniz bilgiler ve ürettiğiniz datalarla hayata geçirebileceksiniz ve kendi aranızdaki ilişkileri esasında yani evinizi kiralarken de bu biraz skoru somut kullanabileceksiniz. örnekler Tam da o yüzden bu diyecektim. soruyu sordum. Evet. Süpersiniz. Esasında çok basit bir uygulama. Yani ben evimi kiralayacak olsam İndirdim uygulamayı. Evimi sizin uygulamanız üzerinden mi satışa çok sunuyorum? basit anlamda daha netleştireyim isterseniz. Ben bir perakende satış noktasıyım. Geldiniz ve dediniz ki ben şu ürünü almak istiyorum. Bu sizin skorunuza göre kaç taksit ve ne kadarlık bir finansmanla verilebileceğini anında görebileceksiniz ve yurt dışında özellikle Alipay'in 700 milyon üzerinde insana verdiği servisi biz şu anda bu teknolojiyle Türkiye'ye ilk etapta. Türkiye'de pilotumuzu başlatıyoruz ama paralelde hem Latin Amerika'da hem de Filipinler, Endonezya gibi ülkelerde çalıştırmaya başlıyoruz. Burada kritik nokta bir mayonezi yaparken de önce bir yumurta, biraz zeytinyağı, biraz tuzu iyice karıştırarak başlıyorsunuz. Biz burada kıvamı tutturabilmek için olabildiğince doğru iş ortakları ve doğru ekosistem partnerleriyle çalışmaya başlıyoruz. Son bir dakikamız Şimdi olsa. ben aslında yayından önce de Bülent'le konuşuyorduk. Hani şöyle bir örnekte yani yanlışsan beni düzelt. Şimdi az önce verdiğin örnekle de ilgili olarak hani ben bir aslında esnafım, ürünlerim farklı kişiler için farklı vadelerde, farklı fiyatlarda, farklı taksitlerde sunulabiliyor. Yani normalde çünkü gittim hani bu ürünün ya peşin fiyatı var ya da 8-10 taksitli fiyatı var. Ama artık kişiye özel olacak. Yani senin Aynen öyle. oluşturduğun... Güzem belki çok kredisi yüksek. Güzem için bu 100 lira değil 90 lira. Bir başkası için 8 taksit, bir başkası için 3 taksit, bir başkası için 15 taksit. Kesinlikle. Bunu da sadece finansal veriden değil belki sosyal medya verisinden, belki kişisel veriden. Şimdi Çin başlattı. Dijital vatandaşlık skoru diye. Evet. Şimdi aslında bu ölçüde olmasa da hani uygulamanın içinde bankaların sunduğu kredibilite skorundan biraz daha fazlasını aslında güven ortamı içinde sunuyorsunuz. En büyük hedefimiz de bunu 1 milyar kullanıcıya ulaştırmak. Sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür katıldığınız ederim. için Bülent Sekmen'e. Bu arada MIT ile 1 milyar dolarlık bir fakülte, yani 1 milyar Evet, dolar yatırım yaparak vardı. yapay zeka fakültesi kuruyor. Darısı başımıza olsun. Darısı buradaki üniversitelerimiz, özellikle gerçekten Boğaziçi okurken Üniversitesi'nde- haberi iç geçirerek Darısı Boğaziçi Üniversitesi ve aynen. diğer üniversitelerin başına efendim 1 milyar dolarlık bir fakülteden bahsediyoruz. Yatırımla yapay zeka. Sadece yapay Evet. zeka üzerine olacak. Olması gereken fakülte. bu şu anda. Umut ediyoruz ki Türkiye'de o seviyelere gelecek. Tekrar teşekkür edelim yayına Ben katıldığınız teşekkür için ederim. Bülent Sekmen'e ve Kolendi'nin güzel haberlerini bekliyoruz. 2019 ilk çeyrekte belki İnşallah. tekrar alırız o zaman. İnşallah. Programın sonuna geldik. Oğuzhan Argören'le beraber bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta Salı 1.30'da yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.